Bugün işlemcilerin dünyasında acayip bir dönüşümü konuşacağız. Yani çip üzerindeki bilgisayardan sanki çip üzerindeki beyne doğru giden bir yolculuk bu. Evet, evet. Elimizdeki notlar, makaleler falan hep bunu gösteriyor. İlk mikro işlemciler, sonra günümüzün yapay zeka hızlandırıcıları, hatta geleceğin beyin taklit eden tasarımları. İnanılmaz bir evrim gerçekten. Görevimiz ne peki? Bu hızlı değişimin arkasındaki ana fikirleri, yani kilit noktaları sizin için netleştirmek. Hadi başlayalım bu derinlemesine sohbete. Harika fikir. Dediğin gibi başlangıç noktası çok ilginç. Hesap makineleri düşünelim mesela. Her farklı iş için ayrı, sabit, değiştirilemeyen çip gerekiyordu. Esneklik sıfır yani. Aynen öyle. Hem pahalı hem de hiç esnek değil. Her yeni özellik yeni bir donanım demektir resmen. İşte tam burada galiba Intel 4004 devreye giriyor değil mi? 1971 Busicom diye bir Japon firması için geliştiriliyor. Evet. Ne değiştirdi bu çip? Yani sadece daha mı küçüktü olay? Küçülmekten öte asıl olay programlanabilirlik. Ted Hoff'un vizyonuydu bu. Dedi ki ya 12 tane özel çip yapacağımıza tek bir genel amaçlı çip yapsak da yazılımla farklı işler yapsa. Mantıklı. Yani işlevi donanımdan yazılıma kaydırdı. Bir de Intel'in o çipin haklarını bu Busicom'dan geri alması var ki o da çok stratejik bir hamleymiş. Neden? Çünkü sadece bir hesap makinesi çipi satmıyorlardı, bir potansiyel satıyorlardı aslında. Sonra Federico Fagin geldi, silikon kapı teknolojisi, SGC dedikleri şey. Evet, notlarda o da var. İşte o teknoloji sayesinde transistörleri daha yoğun, daha hızlı yapabildiler. Bu da Hof'un vizyonunu fiziksel olarak mümkün kıldı. Anladım. Sonra da o meşhur Moore yasası patlıyor. İşte her 2 yılda bir transistör sayısı 2'ye katlanıyor falan. Aynen. Kaynaklarda şeyden bahsediyor. Bu derin ultraviyoleden, DVU'dan aşırı ultraviyoleye, EUV'ye geçiş gibi litografi teknikleri bu yasayı nasıl ayakta tuttu? Kesinlikle. Fotolitografi dediğimiz şey yani ışıkla çipe desen çizme tekniği bu alandaki sıçramalar sayesinde oldu hep. Moore yasası sektöre yön verdi resmen. İnovasyonu, ekonomik büyümeyi tetikledi. Tabii, transistörler ucuzlayıp küçülünce kişisel bilgisayarlar, telefonlar, veri merkezleri falan hep mümkün oldu. Aynen öyle. Şimdi fiziksel sınırlara yaklaşıyoruz deniyor ama Moore yasası tam olarak ölmedi, şekil değiştirdi bence. Bir de Dennard ölçeklemesi vardı. Hani transistör küçüldükçe güç yoğunluğu sabit kalıyordu. Evet, o 2006 gibi bitti deniyor. İşte o bitince sadece saat hızını arttırmak verimsizleşti. Endüstri de dedi ki, tamam sadece küçültmek yetmiyor, mimariyi çeşitlendirelim, uzmanlaşalım. Bu da bizi ikinci büyük adıma getiriyor sanırım. Çip üzerinde sistemler. Yani SoC'ler. Evet, Sadece CPU değil, grafik kartı, bellek denetleyici, her şey tek bir yongada. İşte Apple'ın M serisi veya telefonlarımızdaki Snapdragon gibi. tam olarak bu. Özellikle mobil cihazların getirdiği kısıtlamalar var ya, güç tüketimi, ısınma, boyut. Bunlar SOC'leri zorunlu kıldı adeta. Mantıklı. SOC'lerde CPU, GPU, bellek kontrolcüleri gibi farklı IP çekirdekleri dediğimiz hazır tasarım blokları bir araya geliyor. Ve giderek daha fazla NPU görüyoruz. NPU, yani sinirsel işlem birimi. Aynen, NPU'lar, bütün bu bileşenler birbirine yakın olunca hem daha hızlı haberleşiyorlar hem de daha az enerji harcıyorlar. O tek çekirdek hızını arttırmanın verimsizleşmesine karşı çok akıllıca bir cevap oldu bu. Peki, NPU'lar, yapay zeka için neden bu kadar kritik oldular? Normal CPU'lar neden yetmiyor bu işe? Şöyle düşünelim, CPU genel amaçlı, hani İsviçre çakısı gibi her işi yapar ama daha çok sıralı çalışır. Yapay zeka ise özellikle derin öğrenme, muazzam miktarda veriyi aynı anda işlemeyi gerektiriyor. Çok büyük bir paralellik lazım. Matris çarpımları falan. Anladım, yani aynı anda binlerce hesaplama. İşte NPU'lar tam bunun için tasarlandı. İçlerinde binlerce basit hesaplama birimi var. Genelde daha düşük hassasiyetle çalışıyorlar ki bu da enerji tasarrufu demek. Veriyi de işlemciye çok yakın tutuyorlar. Yani beynin ne yaptığını taklit ediyorlar aslında. Örüntü tanıma gibi. Aynen öyle. Çok verimli bir şekilde yapıyorlar bunu.
Bu sayede yapay zeka artık sadece bulutta değil, doğrudan cihazımızda çalışabiliyor. Telefonlardaki o akıllı fotoğraf düzenleme ya da çeviri gibi özellikler mesela. Kesinlikle. İnternetsiz, daha hızlı, pili de daha az yiyor. Microsoft'un yeni Copilot Plus PC'ler için istediği o yüksek TOPS değeri var ya, Evet, saniyede trilyon işlem. işte o, NPU'ların ne kadar merkezi hale geldiğini gösteriyor. Stratejik bir parça artık. Peki bundan sonrası? Ufukta ne görünüyor? Nöromorfik bilişim gibi bir şey var, kulağa çok fütüristik geliyor. O mevcut tasarımlardan çok daha farklı bir adım, radikal bir adım hatta. Beynin sadece ne yaptığını değil, nasıl çalıştığını taklit etme girişimi. Nasıl yani? Bildiğimiz klasik von Neumann mimarisinden kopuyor. Atımlı sinir ağları CNN kullanıyor. Yani nöronlar gibi sadece gerektiğinde ateşleyen ağlar, olay güdümlü işlem yapıyor. Yani sadece uyaran gelince enerji harcıyor. Vay canına. Bilgi sinyallerin zamanlamasıyla kodlanıyor ve bağlantılar sürekli öğrenebiliyor, yani sinaptik plastisite var. Intel'in Loihi çipi mesela bu alanda bir örnek. Peki vaadi ne bunun? İnanılmaz bir enerji verimliliği ve gerçek zamanlı öğrenme yeteneği. Ama tabii çok büyük bir zorluk var. Bu yepyeni mimariler için programlama modelleri geliştirmek gerekiyor. Sıfırdan neredeyse. Anladım. Kaynaklarda silikonun ötesine geçen teknolojilerden de bahsediliyordu. Optik, kuantum, biyobilişim gibi. Evet, onlardan da bahsediliyor ama notların işaret ettiği şey şu, yakın gelecekte bunlar muhtemelen tek başına bir bilgisayar olmaktan çok bugünkü NPU'lar gibi olacak. Yani klasik SOG'lere eklenmiş özel hızlandırıcılar şeklinde göreceğiz büyük ihtimalle. Yani gelecek daha çok heterojen mi olacak? Aynen, heterojen, farklı işler için özelleşmiş birçok farklı işlemci türünün bir arada çalıştığı sistemler. Uzmanlaşmış bir ekip gibi düşünebiliriz. O zaman özetlersek, Intel 4004 ile başlayan tek programlanabilir çipten her şeyin bir arada olduğu SOC'lere, sonra yapay zekayı uçuran NPU'lara, şimdi de beynin kendisini modellemeye çalışan nöromorfik çiplere uzanan gerçekten baş döndürücü bir yolculuk. Kesinlikle öyle. Ve bu yolculuğun ana fikri hep aynı aslında. Hesaplama gücünü arttırırken onu bir yandan da daha görünmez, daha entegre hale getirmek. Çevremize sızan bir zeka gibi mi? Evet, hedef o. Çevremizle bütünleşen, sürekli algılayan, öğrenen, adapte olan bir tür ortam zekası. Hani derler ya, en iyi teknoloji fark etmediğimiz teknolojidir diye. Doğru. İşte o yöne doğru gidiyoruz sanki. O zaman dinleyicilerimizi şu düşünceyle bırakalım. Hesaplama gücü bu kadar artıp, görünmezleşirken ve beyin benzeri yapılar hayatımıza sızarken, acaba düşünce, zeka gibi kavramları yeniden mi düşünmemiz gerekecek? İlginç bir soru. İnsan bilişiyle makine işlemesi arasındaki o çizgi belki de farkında olmadığımız şekillerde çoktan bulanıklaşmaya başlamıştır, ne dersiniz?